Evet efendim, 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Fatih Bey. Nasılsınız hocam? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler hocam. Hoş Sağ olun. geldiniz hocam. Hoş bulduk Burcan. Sağ olun. Bugün çok güzel konularımız var beraber. Evet, her zaman olduğu gibi. Evet, aynen. Vallahi sizleri dinlemekten bence artık seyircilerimizin de gözü sizleri görünce biraz daha sesleri açmakla çok güzel olacak. Günaydınlarla başlayalım onlara. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Herkese günaydın. Herkese günaydın. Hocam ortodontik problemlerden en yaygın olanlardan bir tanesi de alt çene kemiğinin ileride olma problemi Evet. ki sınıf 3 çene ileride olma problemi diyoruz biz buna. Alt çene kemiğinin ileride olması ne demektir? Biraz bahseder misiniz? Ortodontte temel olarak 3 tane problemimiz var. Evet. İskeletsel kaideleri değerlendirdiğimizde, yüzümüze de baktığımız zaman sınıf 1 anomaliler alt ve üst çenenin normal pozisyonda olması ama onların içindeki dişlerin çapraşık, yamuk, işte farklı düzlemlerde olması. İkinci problemimiz alt çenenin geri olması ya da üst çenenin geri olması, ileri olması. Bu sınıf 2 anomaliler olarak geçiyor ve Türk toplumunda en yaygın olan sınıf 2 anomalilerdir. %9-%10 oranda görülen miktarlarda da alt çenenin ileriliği, sınıf 3 problemler var. Bunun etiyolojik faktör olarak değerlendirdiğimizde üst çenenin geriliğini görebiliyoruz, alt çenenin ileri olmasını görüyoruz ve bunun ikisinin kombinasyonunu görebiliyoruz. İkisi birden bir bütün olarak daha da fazla olabiliyorlar. Bunun temeli ne? Evet, tabii ki genetik çok büyük bir faktör. Anne babanın birisinde alt çenenin ileriliği varsa, Allah rahmet eylesin, hep bu konuda biz Sakıp Sabancı örneğini gösteriyoruz. Sakıp Bey'in alt çenesinin böyle bir büyük olması hep bizim için bir şeydir, örnektir. Evet. Alt çenesinin bir şekilde böyle öne doğru büyümüş olan insanlarda ortodontik müdahaleler yapmamız gerekiyor. Üst çenenin darlığı da üst çenenin geride olmasını gerektirir bir şekilde. Onun da tedavisinin edilmesi gerekiyor. Tabii bunu değerlendirmek amacıyla bir yan kafa filmi çekiyoruz. Sefalometrik radyografi. Bu sefalometrik film üzerinde kafa kaidesine göre üst çenenin pozisyonu, alt çenenin pozisyonu, bir takım açılar, üçgenler çizerek pozisyonları değerlendiriyoruz. Ve hangisinden kaynaklanıyorsa, eğer üst çene geri ise üst çeneyi öne almak için, alt çene ileri ise alt çeneyi acaba nasıl frenleyeriz diye bir takım şeyler planlamaya başlıyoruz. Ne zaman başlayacağız bunların tedavilerine? Tedavileri konusuna da girdim sizlerden önce, belki biraz davranmış oldum. Ben aslında şunu soracaktım hocam. Biraz önce dediniz ki Türkiye'de evet bunlar çok yaygın, hele ki bizim halkımızda. Bu alt çene önde olduğunda, tamamıyla kendimden soruyorum hocam. Anne ve babalar aman çocuğum genetik zaten bir şey yok, bize benziyor işte babasına benziyor gibi şeylerle sizlere getirim yaşı ne kadar olmalıdır? Kaç yaşında gelmelidir? Yani böyle düşünmemeliler değil mi hocam? Öyle değil tabii ki. Erken müdahaleyle beraber elimizde bir takım imkanlar var. Bu problemi ileride ameliyata gidecek boyutlara ulaşmadan önce biz ne kadar hafifletirsek, ne kadar azaltırsak gelecekte uğraşmamız ya da oradaki ameliyatın boyutu biraz daha küçülmüş olacak. Bizim için ilk hastayı görme yaşı 7-8 yaş dönemidir. Hep derim ki üstten 4 daimi diş, alttan 4 daimi diş sürdükten sonra biz bir hastayı görmemiz gerekiyor. Çünkü bu bahsetmiş olduğumuz sınıf 3 problemlerin temelinde bir fonksiyonel problemler oluyor. Ne demek bu? Hasta çenesini kapatıyor. Burada bir şey çarpıyor, mecburen ileri doğru götürüyor. Bu fonksiyonel problemdir. Normalde onun kapanışı geridedir. Ama alışkanlık olarak artık dişleri tam kapansın diye çenesini ileri doğru kaydırır. Ve küçük yaştan başlayan bu iş büyüme ergenlik döneminde devam ederse gelecekte alt çenenin geriye gitmemesine, o problemin fonksiyonel halden morfolojik hal dediğimiz bir çenenin büyüklüğüne neden olabilir. Onun için erken dönemde biz bu vakaları tespit edersek, fonksiyonel problemleri, hemen üst çeneyi genişletme işlemi, üst çeneyi çevre sutur dediğimiz o yapılarla ayırma işlemi, ondan sonra da belki dışarıdan bir takım apareyler kullanıyoruz. Alından ve çene ucundan destek alıp çeneyi öne doğru taşımak, lastiklerle bir şekilde öne taşımak için hem üst çeneyi genişlettik, sarstık suturları, aynı zamanda bu apareyleri kullanarak üst çeneyi baya öne alabiliyoruz. 8 mm, 10 mm'ye kadar yaş küçük olduğu zaman kemikler yumuşacık, hamur kıvamında. Biz çeneyi iskeletsel olarak A noktası dediğimiz üst çeneyi gösteren noktayı öne doğru taşıyabiliyoruz. Bu biraz daha ergenlik dönemine geldi. 7-8'lerden 12-13'te 13. Yani sınıf 3 problemleri ne kadar erken yakalarsak müdahale etmek isteriz. Evet. O da 7-8 yaşta. Buradan seyircilerimize söyleyin hocam. Genetiklikte annesine babasına benziyor diye değil,
Böyle bir şekilde bir sıkıntı varsa mutlaka Bir ortodonti uzmanına uzmanına görüşmelerini, danışmalarını tavsiye ediyorum. Tabii genetiği varsa o genetik olarak gene büyüyecektir, büyümeye devam edecektir ama bizler kendi imkanlarımıza bir takım müdahalelerle onu yavaşlatmak isteriz. Eğer ergenlik dönemine biraz daha geldik, artık iskeletsel olarak çeneyi öne almaktan ziyade dental alveoller dediğimiz çene, dişlerin ve dişleri taşıyan kemiği bir miktar daha öne taşıyabiliriz. Ya da büyüme gelişimi yönlendirebiliriz. Alt çene ne demiştim? Alt çene öne doğru büyüyor. Bir takım apareyler kullanıyoruz. İşte dışarıdan biraz önce bahsettiğim bir şey olabilir. Face mask, yüz maskesi olabilir. Ya da çenelikler kullanılıyor. Çenelik kullanma aşaması şöyle bir tam hastanın çenesinden tutan. O biraz tartışmalı konu. Çünkü bazı otörler der ki alt çenenin büyümesini frenleyemezsiniz. Alt çene bildiği gibi büyür. Sonunda siz onu şimdilik frenler gibi görürsünüz ama sonra tekrar büyüyecektir. Kimileri der ki öne doğru olan büyümeyi biraz dikey yönde arttırabilirsek o şiddetli problemi biraz daha maskelemiş oluruz. Dolayısıyla ben aynı düşüncedeyim. Bir miktar bu maskelemeyi yapabileceğimizi düşünüyorum. Onun için eğer ki sınıf 3 probleme sahip hastayı ne kadar erken yakalarsam tedavisine başlarım ve elimde ne kadar manipüle edebileceğim, onu düzeltebileceğim bir anahtarım varsa hepsini kullanmak isterim ki o problemi minimum seviyede tutalım, şiddetlenmeden çözelim. Yoksa artık gelecekte bizi daha ileri işlemler bekliyor. Hocam ileri işlemler deyince yani önlenemedi ya da geç yaşta fark edildi ve artık ortodontinin bir yerde durduğu bir zamanda çene cerrahisiyle yani burada yapılabilecek işlemler neler olabilir? Biraz da bundan bahseder misiniz? İşte ortodontik cerrahi operasyonlarında bir takım farklı işlemler yapılıyor. Bunlardan kademe kademe hastamızın şiddeti çok fazla değilse, yalnızca çene ucunun bir miktar böyle önde olduğu rahatsızlığını duyuyorsa biz dişleri normal sıralarız. Altta maskeleme kamuflaj tedavisini gerçekleştiririz. Dışarıdan da jenioplasti işlemleriyle çene ucunun düzleştirmesi ya da bir şekilde geriye doğru kaydırılmasıyla basit cerrahi protokollerle bu işlemler yapılabilir. Ama daha ötesinde hasta bana bir geliyor, yalnızca alt çenesini görüyorsunuz ve çenelerin arasında belki 15 mm, 20 mm'ye varan problem var. Evet. Çift çene cerrahisi işlemleri olabilir. Yani öncelikle daha basit problemlerle tek çene cerrahisi işlemi yani alt çenenin bir sagittal split osteotomisi denilen çift taraftan kesilerek alt çenenin geriye doğru alınması işlemi yapılabilir. Ya da bir ötesi hasta çok şiddetli bir vakaysa üst çene geri alt çene ileri ise üst çenenin Lefort 1 osteotomileriyle kesilip öne doğru alınması alt çenenin de geri alınma işlemi yapılabilir. Bunlar bizim bir ekip olarak cerrahlarımızla beraber çalıştığımız, ortaklaşa yaptığımız şeyler. Bizler dişleri sıralıyoruz mevcut pozisyonda. Ortodontik olarak şeffaf plaklarla ben dümdüz dişleri sıralıyorum. Daha sonra ameliyattan önce bir takım ölçümler yapıyoruz. Hem model cerrahisi işlemleri yapıyoruz, hem de sefalometrik cerrahi işlemler, orada model hazırlıklar yapıyoruz ve bir şey hazırlıyoruz. Dişleri sıralayıp ameliyata hazırladık. Cerrahımızla beraber planlamasını yaptık. Kaç milimetre çene geriye alınacak, kaç milimetre üst çene ileriye doğru alınacak. Bunların hesaplamalarını yapıyoruz. Her bir cerrahi işlem için alt çene ne kadar geri gidecekse, 8 milimetre gidecekse geriye 8 milimetrelik bir plak hazırlıyoruz. O plağı oturtturuyorlar ameliyat sırasında. Üst çene 5 mm öne gidecekse ona uygun olarak bir splint hazırlıyoruz. O splinti takıyorlar ve o şekilde çeneleri bağlayarak ameliyatı bitiriyorlar. Ve ondan sonra hastanın belirli bir süre iyileşme süreci. Evet, ilk bir haftalık süreç belki biraz yüzün şişmesi, biraz ödemler, biraz morluklar olabilecek şeyler. Beslenmede biraz sıkıntılar. Ama ondan sonra ortodontik cerrahi işlemlerinde ilerleyen aşamalarda dişler güzel sıralandı, artık çeneler güzel kapandı. Bize küçük rötuşlarla beraber tedaviyi bitirme ve hastaya güzel bir gülüşü bırakma işlemi kalıyor. Hocam peki aksiyel plandaki eğri çeneler yani bu sefer önde ya da şeyde değil, geride değil ama çene kemiği direkt olarak bir tarafa bakıyor. Evet. Yani her iki dişin yani üst kesici dişlerin üst üste gelmesi gerekirken aynı vektör İskeletsel olarak deviyasyon var. Deviyasyon olması. Evet. O problemlerde neler O yapılabilir? problemler aynı şekilde biz çeneleri olduğu pozisyon içinde dişleri sıralıyoruz. Ondan sonra onu hesaplamaları yapıyoruz. Diyoruz ki sol taraftaki mandibiladan şu kadar milimetre kesim yapılacak cerrahi planlamada. Sağ tarafta şöyle otoratasyon dediğimiz arka tarafı gömdüğümüz zaman kendiliğinden mandibilanın alt çenenin nasıl kapanacağının hesabını yapıyoruz ve bir şekilde o planları hazırladıktan sonra cerrahi işlemi yaparak o yüzdeki asimetriyi de o mandibilanın bir şekilde deviye olmuş olduğu pozisyonda
alt çeneyi de düzeltebiliyoruz. Bir de hocam şimdi her yüz tabii ki asimetrik. Bazı kişilerin yüzünde tek taraflı olarak küçük kalması problemi. Şimdi anatomik olarak o kelimeyi söylemek istemiyorum. Mesela bir grafi çektiğinizde mandibulanın alt köşesini yani alt çene kemiği bir tarafının aşağıda bir tarafının yukarıda, bir tarafın daha kısa bir tarafın daha uzun olduğu vakalarla da karşılaşılabiliyor. Bunlara yönelik olarak yine ortodontik Bunlar şeyler yapılabiliyor mu? ortodontik olarak hocam bunlarda bizim spesifik olarak yaptığımız bir şey yok. Biz dişsel olarak hazırlığımızı yapıyoruz. Ondan sonra cerrahi destek aşamasında bunun planlamalarının bir ötesine gidebiliriz. Onu sizlerle de beraber planlıyoruz ve ona göre ne yapılacaksa işte jawline mı düzeltilecek ya da bir şekilde belki daha basit işlemlerle, dolgu işlemiyle de belki bu işlerin çözülebileceği uygulamalar vardır. Dolayısıyla onu yine bir takım çalışmasıyla bu problemleri çözüyoruz. Sınıf 3 problemlerin biz tedavileri bittikten sonra uzun süre pekiştirmesini yapmamız gerekiyor, takip etmemiz gerekiyor. Ve ne zaman ki yaş kız çocuğu için 18-19, erkek çocuğu için 21-22 ameliyatları o dönemlerde yapmayı tercih ediyoruz. Büyüme gelişim bitmiş olsun. Çünkü ben 13 yaşında bu vakayı tedavi edersem, alt çenelerini düzeltirsem onun büyümesi daha devam ediyor. Evet. İlerleyen aşamalarda o alt çene hala büyüyecek ve yapmış olduğunuz ameliyat hiçbir işe yaramamış olacak. Onun için büyüme gelişim bitecek. Büyüme gelişim bittikten sonra bu ameliyatları gerçekleştireceğiz cerrahlarımızla beraber. Hocam siz şeffaf plakta çok deneyimli bir hocasınız gerçekten. Peki bu alt çenenin ileri tedavisine şeffaf plakla çok tedavi rahat yapıyoruz. mümkün mü? Şeffaf plakla biz dişleri sıralıyoruz bireysel olarak. Dönük olan dişleri, geriye doğru eğimli olan dişlerin eğimlerini düzeltiyoruz. Çünkü düşünün normal şartlarda sınıf 3 vaka dediğimiz vakalarda alt çeneler böyle geriye yatıktır. Üst çenede bunu kompanze etmek amacıyla dişler böyle öne doğru fırlaktır. Biz ameliyat yapacaksak hastamızda buradaki problemi daha şiddetlendiriyoruz. Yani bu geriye yatmış olan dişleri ideal pozisyona alıyoruz. İlerideki üst dişleri geriye alıyoruz ve ondan sonra biz bunun hazırlığını yaptıktan sonra ameliyat için hazırlıklarımıza başlıyoruz. Dolayısıyla o problemleri arttırıyoruz ve ameliyatla düzeltilmesini sağlıyoruz. Biz şeffaf plaklarla bu hazırlığın, tüm hazırlık sürecinin tamamını yapabiliyoruz hiçbir sıkıntısız. Ameliyattan sonra da gerçekten yine ortodontiyle de pekiştirme, devam ediyor. Tedavileri yapılıyor. Çok teşekkürler hocam. Çok Biz güzeldi teşekkür yine. ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. detaylı anlattınız. Ağzınıza sağlık. Eksik olmayın. Verdiğiniz güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bugünkü konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal idi. Programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.